Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videomuzda yeni her iki Luna'yı, Terra Classic Launch, eski Luna ve yeni Luna, Terra Luna, Terra 2 ekosistemindeki Terra Luna'yı grafiksel olarak değerlendireceğiz. Piyasadaki genel durumlara bakacağız ve yine piyasadaki genel durumların her iki Luna'yı nasıl etkilediği konusunda değerlendirmelerde bulunacağız arkadaşlar. Bunun haricinde yakım konusu var bildiğiniz gibi. Yakım konusuyla ilgili durum nedir? Bunu da yine bu videoda incelemeye çalışacağız. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına arkadaşlar kanalımıza abone olmanız. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayarak ikinci bir destekle bulunmuş olursunuz. Şimdiden göstereceğiniz ilgi ve alakalar için hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Terra Classic Launch'tan başlayalım. Launch son 24 saatte %1.09 değer artımıyla 4.058 ile an itibariyle bizleri karşılıyor. Hacim düne göre %4.03 azaldı. 51 milyon 684 bin 690 olarak gerçekleşti. Hacmin market değerine oranı %13 ve şu andaki an itibariyle market değeri de 382 milyon 437 bin 700 olarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Terra Classic Launch son 24 saatte Bitcoin'e göre %0.25'lik değer kaybıyla, Ethereum'a göre de %3.11'lik bir değer kaybıyla karşımıza çıkıyor. Luna tarafına geçtiğimizde de Luna tarafında ise %1.31'lik bir değer kaybı var. 1.94 dolardan işlem görüyor. Hacim düne göre %25.48 artarak 126 milyon 270 bin 933 olarak gerçekleşti. Ama tabii gerçekleşen hacim satış baskısı içerdiğini söyleyebiliriz. Hacmin market değerine oranı da %53 olarak gerçekleşiyor ve bu da olması gereken değerin oldukça üzerinde, yaklaşık 3,5-4 katı civarında bir hacim market değeri oranı, yani dalgalanma ve belirsizlik söz konusu arkadaşlar Terra Luna 2.0 projesinde. Bunun haricinde piyasa geneline baktığımızda piyasa genelinde Bitcoin ve Ethereum düne göre biraz toparlanma yaşıyor. Bitcoin %0.79'luk değer artımıyla 20.910 dolarlardan işlem görüyor. Ethereum %3.69'luk değer kazanımıyla 1153 dolar seviyelerine kadar tekrar çıkmış oldu. Yine bunun akabinde üst sıralarda bulunan altcoin'ler de arkadaşlar, özellikle Ethereum'un artışıyla beraber %15, %16'lara kadar bir düzeltme fiyatlamalarını an itibariyle görebiliyoruz son 24 saat içerisinde. Durum genel olarak böyle. Yakım konusuna bakacağız arkadaşlar. Yakım konusu bildiğiniz gibi 2 adet yakım konusu vardı. Bunlar onaylandı. Daha doğrusu oylamaları tamamlandı ve yönetimin onayına sunuldu. Ve burada yönetim hala daha bunlarla ilgili işlemini yapmadı. Ancak yatırımcı bunun bir an önce yapılmasını ve yakımların gerçekleşmesini bekliyor. Özellikle Launch yatırımcıları bu yakımın gelmesiyle beraber fiyatta bir toparlama hareketi bekliyorlar. Luna'da da tabi biliyorsunuz airdroplar konusu var. Bu konuda da yine yönetime ciddi anlamda baskılar devam ediyor. Bir an önce hızlı bir şekilde kalan airdropların 2 yıldan evvel kendilerine verilmesi yönünde. Çünkü günden güne, özellikle çıktığı günden beri sürekli 17 dolarlardan an itibariyle 1.94 dolarlara kadar düştü. Ve şu ana kadar grafik tamamen aşağıya doğru sert hareketlerle devam ediyor. Dolayısıyla airdrop konusu zaten oldukça az bir düzeltme içerecekken, bu kayıplarla birlikte bir de üzerine ayı sezonunun arkadaşlar girmesi ve tamamen bu airdrop konusu eski yatırımcı için hiçbir şey ifade etmiyor anlamına gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Burada yakım çok önemli. Özellikle biliyorsunuz yakım konusunda Duvon ve ekibin arkadaşlar ilk bu çöküşten sonra yakım, yani çatallanmaya gidilmesin, yakım yapılmasının yönünde bir baskı vardı. Bunu Duvon kabul etmemiş ve çatallanma yönünde yürümüştü. Ancak çatallanma gerekli arkadaşlar başarıyı sağlayamayınca yine yakım konuları gündeme geldi. Ve bu yakın konularında özellikle eski Luna'da zarara uğrayan kişiler ve görünen hacimsel artışlarla, yani manipülatif hareketlere dönük alım satım işlemlerinden elde edecek gelirle yakım yapılması yönünde oy kullanıldı ve bu otomatik yakım tabi biliyorsunuz işlemlerden %1 gibi bir komisyon oluyor ve bunun da tamamı değil, %1.2'sinin
yakılması konusu vardı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor. Diğer ikinci konu büyük yakım da alttan toplanan Terra Classic launchların toplu bir şekilde yakılması ve %35'e yakın bir yakımın yapılması, böylelikle bunun da fiyata yansımasına dönük arkadaşlar bir beklenti var. Ama hali hazırda hala daha bu onaylanmadı ve en kısa zamanda arkadaşlar yapılması düşünülüyor. Tabi bu yakım konusunda arkadaşlar bildiğiniz gibi toplam arzı azaltmak asıl mesele. Burada bu yakımlar yapıldıktan sonra bu arzın da tekrar artmaması çok önemli. Yine vergi yakma mekanizmasının da uygulanması isteniyor. Ve toplam arz 10 milyar launch oluncaya kadar şu anda görüyorsunuz 6 trilyon olarak gerçekleşiyor. Tabi bunun 10 milyar launch olmasını buna kadar, yani bu tamamen süreksiz gibi bir, sürekli olacak gibi bir anlama geliyor. Tabii çok büyük bir balina alıp bunu daha sonra çok büyük yakım yapıp bunu sonlandırmazsa diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki kritik mesele bu yakım ne zaman onaylanacak ve ne zaman yapılacak? Yatırımcı bunun bir an önce yapılması yönünde hareket ediyor. Ama burada şu da unutulmamalı arkadaşlar. Şu anda ciddi anlamda güven kaybetmiş bir coin var. Tabii bu yakımlar tabii ki fiyatları arttırabilir ama asıl mesele yeni yatırımcıların tekrar Luna'ya güvenip yeni yatırımcıların burada alım yapıp alım yönünde ve alanların da elinde projeden beklentilerinin yüksek olarak hani tutum yönünde fiyat artışı olursa bir suni artış olmaz. Yoksa bu sadece yakıma odaklanıp bir yakım yapılır. O arada da işte bu yakımla beraber gelecek ani suni yükseliş bunun devamını getiremezse, projenin başarısının devamını getiremezse yine suni bir şekilde hızlı çıktığı gibi tekrar hızlı da düşebilir. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgilerin hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Burada arkadaşlar grafikleri genel olarak inceleyip daha sonra yine gelişen haberleri yorumlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Herkes kendi kararını kendisi verip yapacağı incelemelerle, toplu edineceği bilgilerle, karşılaştırmalarla kendisinin vermesi zaten yatırımcı profilini geliştirip uzun vadede daha büyük başarılar elde etmesine yarar ve sağlar. Bunu da dipnot olarak tekrar hatırlatmış olayım arkadaşlar. Durum genel olarak böyle. Yani aslında hala gözler Duvon ve ekipte. Tabii şu anda bu yakımın da yönetim diyoruz ama Duvon ve üst düzey yöneticilerin bunu onaylaması ve bir an önce gerçekleştirilmesi geliyor. Bunun haricinde halihazırda devam eden hukuki süreçler var. Bildiğiniz gibi sürekli iddialar ortaya atılıyor. İşte 80 milyon dolar defalarca işte bu düşüş olmadan önce para kaçırıldı. İşte kara para aklandı. Dolandırıcılık iddiaları vardı. Güney Kore'de devam eden hukuki süreçler var. Çalışanların ifadeleri alındı. Yine şirket içinde bir takım hırsızlık olduğuna dair işte para zimmetine, daha doğrusu Bitcoin'lerin belli kişilerin zimmetine geçirildiği iddiaları var. Yani olay tamamen karmakarışık halini sürdürmeye devam ediyor. Bunun üzerine bir de Amerika menkul kıymetler işte denetim ve yönetim birimi olan SEC diyelim. Yani bu konunun üzerine gidiyor. Özellikle Duvon ve ekibinden istediği bir takım belgeler vardı. Hatta SEC olayı çok daha önce gördü. Yakındı, yani bu çöküşten önce olayı fark etti. İstemesine rağmen olayı da Duvon burada ağırdan alıp veya kendilerine işte bu hukuki süreçleri işleyene kadar bir şekilde paraları yok etti deniyordu. Tabi burada yine borsalar da suçlandı. Buna da borsaların da ön ayak olduğu ve borsalarda da en başta gelen Binance'ti biliyorsunuz. Binance CEO'su CZ bu olayda sürekli Duvon ve ekibine yakım yapması konusunda çatallanmaya gitmemesi yönünde baskılar uyguladı. Olayın da tamamen hani art niyetli olmadığını, burada iş bilmezlik ve yönetim hataları olarak ve salaklıktan kaynaklandığını söyledi. Kendisi de tabii suçlandı. Bu olayları bilip de buna ön ayak olduğuna dönük. Tabii bu iddiaları yalanladı. Duvon da yalanladı. Bu Twitter'da işte CZ biz bu olaylarda işte iş bilmezlik ve art niyet göremiyorum diyor. Duvon da kendisiyle ilgili yapılan suçlamaları kesinlikle reddetti. Kendisinin de büyük kayıplar yaşadığını belirtti ve kendisini sadece sözel olarak Twitter'da savunmuş oldu. Ama tabii kanuni olarak bunun altını doldurup doldurulmayacağı çok önemli. Önümüzdeki günlerde özellikle SEC bu konunun üzerine biraz daha giderse
hem Luna hem de Luna ile işlem yapan borsaların bu konuda suçlamaları devam ediyor biliyorsunuz. Sonrasında delist gelirse burada Luna ve Luna yatırımcısı için bir felaket gerçekleşebilir. Dolayısıyla Duvo'nun çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak arkadaşlar. Durum genel olarak böyle. Özetlersek hali hazırda hala daha yakın için bir durum söz konusu değil. Lunch çöküşüyle ilgili de yani bir sonuca ulaşılmış değil. Duvon ve ekip hala işin başında görünüyor. Tek görünen bir şey var, sürekli bir değer kaybı arkadaşlar. Yatırımcı, özellikle eski Lunch yatırımcısı şu anda artık bunu yani artık sindirdi mi diyelim veya bu olaydan artık elimizi verdik, kolumuzu kurtaramıyoruz durumu mu var? Veya artık zaten %99.99'unu kaybettik. Kalan 0.01 için bekleyelim. Bu işte Duvon ve ekip el çektirilirse veya işte projeye de yani hani bir balina tokatı geldi. İkinci bir balina spekülasyonuyla bir ciddi artımla alttan alıp hani bir şeyler yapabilirim iddiasıyla bulunan arkadaşlar olabilir ve yine çok dipte kaldı. Bu coin asla yok olmaz. Çok fazla reklamı yapıldı ve uzun vadede toparlayabilir umuduyla giren arkadaşlar var. Ancak şunu söyleyebiliriz. Lütfen kimse hırs yapmasın. Şu anda halihazırda özellikle Launch'ta 6 trilyonluk gibi bir miktar var. Bu 6 trilyonluk miktarla çok büyük noktalara gelmesi söz konusu olamaz. Yakımların beklenmesi gerektiği kanısındayım. Yine stop loss işlemleriyle işlem yapılmalı. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durup yine cüzdanınızda sizi üzmeyecek, kaybetseniz de sizi yaralamayacak miktarlarla işlem yapılmasının faydalı olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Evet, videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmında siz de Terra Classic Launch ve yeni Luna Terra 2.0 ekosistemi ile ilgili düşüncelerinizi ve yorumlarınızı belirtirseniz ortak bir düşünce havuzu oluşturmuş oluruz. Yine Luna videolarının devamını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.